I'm not filming you. I'm filming myself. Ya Prag'a gelip soyulmadık demeyiz ya. Teyze trolledi bizi ya. Bizi oraya almadılar. Kıza da ayar oldum açıkçası. Sen nerede yaşıyorsun? Eskişehir'deyim ben. When you come here, did you say your family I'm going there or just live? I know I had a lot of girlfriend from Slovakia before. Dünyanın en dar sokağına geldik. Arkadaşlar bakın araba nehirden gidiyor şu anda. Yaklaşık 6 kilometre yolu 50 dakika gösteriyor. Komple altı biradan oluşuyor. Burada halk yaklaşık askeri ücret olarak 800 euro alıyor. Bu dükkanların ne olduğunu ismini söylemek istemiyorum. 120 euroya aldım. Burada aynısı 99 euro. Korona en pahalısı 80. O bile nereden baksanız sudan ucuz. İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'le yapılan anlaşma sonucunda şehrin altlarında hep böyle sığınaklar, ondan sonra pencereler vesaire görebiliyorsunuz. Arkamda gördüğünüz tarihi binaların hiçbirine insanlar dışına bir çivi bile çakamazlar. Böyle bir koltuk var. Oturduğunuzda sizin ne halde olduğunuzu gösteriyor. Why Italian people come here so much? Yani düşünsenize 600 yıl boyunca bunun yapım aşaması var. 41. ülkem Prag'a hoş geldiniz arkadaşlar. An 41. ülkem Prag'a hoş geldiniz arkadaşlar. An itibariyle şu anda bavullarımızı almaya geldik. Malta'dan yaklaşık 2,5 saatlik yolculukla Prag'a indik. Bavullarımız geliyor. Prag şehrinin altına üstüne getireceğiz. Dersimizde çok iyi çalıştık. Prag'da ne yenir? Nerede ne yapılır? Gece hayatı nasıl? Neden buranın biraları ünlü? Neden 2. Dünya Savaşı'nda burası bombalanmamış? Hepsini sizlere tek tek göstereceğim. Şu anda Prag'ın havalimanındayız. Benim hatta bavulum geldi. Malta'dan yaklaşık 120 euro civarında geldik. Bavul dahilli şekilde 10 kilo yanımızda taşıyabilmemiz için. Avrupa uçuşları eskiden çok daha ucuzdu ama her zaman Prag'a pahalıydı. Şimdi yine pahalı. Yanımda da Yılmaz abi var. Yılmaz abi ve Serhat'la beraberiz. Şu anda da Serhat kamerada. Abi nasıl yapacağız? Bugün altın üstüne getireceğiz. 2 günümüz var Prag'da. Kesinlikle. Heyecan var mı? Allah. Vallahi. Heyecan var abi. Heyecan dorukta. İlk kez beraber yolculuğa çıktık Serhat ve Yılmaz abiyle beraber. Yıllardır Malta'da yaşıyor onlar da. Ben de onlar sayesinde işte böyle bir kafayı dağıtmak istedim. Hadi dedik hep beraber gidelim. Güzel olur dedik. Bir hafta boyunca Avrupa'da bazı şehirlere gideceğiz. Çek Cumhuriyeti ile başlayıp Avusturya, oradan Slovenya, oradan Hırvatistan. O yüzden bu yolculuğu kaçırmamak adına videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kanala mutlaka abone olun ki bildirimleri de açın. Diğer gideceğimiz ülkelerde de bizi takip etmiş olun. Bavulunu sen aldın. Serhat'ın bavulu mu kaldı? Kardeşim kamerayı tuttuğundan bavul gelmiyor. Ver bakayım bir. Kamerayı da vermiyor. Versene kardeşim. Yanımda da Serhat var. Kardeşim ilk Malta'da eve çıktığımda yanımda Serhat vardı. İlk onunla beraber Sliema'da çıkmıştık. Yaklaşık 8 yıl geçti be Serhat. Aynen. İlk kez geziyoruz ama. İlk kez. Vallahi ilk kez geziyoruz. Güzel Ama olacak. güzel evet bence de güzel geçecek. Dostlar o zaman hadi bavul alıp gidelim yola doğru. Burada taksi nasıl gidilir? İnterneti nasıl alacağız? Hepsini bu videonun içinde görebileceksiniz. Hadi bakalım. Dostlar geldiniz. Havaalanından konaklamayı bineceksiniz. İsterseniz otobüsle ulaşım, isterseniz de taksi uygulamaları var. Burada özellikle biz Bolt'u kullanıyoruz. Kampanya yapıyor ya da Uber'i kullanıyoruz bu şekilde. Burada korona var. Bunların şimdi parası şöyle arkadaşlar. 1 euro 25 krona. Uber daha pahalı. Bolt'tan çağırırsak daha ucuz abi. Yaklaşık 36 dakika falan yol gideceğiz arkadaşlar. 36 dakikaya 18 euro yarı yarıya kesiyor. Geldiğinizde Avrupa'da ulaşım çok kolay. İsterseniz şehir merkezine giden otobüsler de buradan kalkıyor. Buradan terminallere bakıp gideceğiniz yere şey yapabilirsiniz. Bak Public Transportation, City Center 59, 100, 191, 97, 910. Bunlara binip çok ucuza gidebilirsiniz arkadaşlar. Ya da 3 kişiyseniz böyle taksiyi bölüşüp gitmeniz daha mantıklı olacaktır. Eğer Uber ve Bolt'tan araba sipariş verdiyseniz de hemen zaten çıkış burası. Onların alım yeri de burası arkadaşlar. Dediğim gibi burada Çek Cumhuriyeti'nin kendi parası var. Bir Çek Cumhuriyeti 1 euro eşittir 25, 24.99 hatta Çek koronasına tekabül ediyor. Geldiğinizde paranızı isterseniz bozdurabilirsiniz. İsterseniz de her yerde zaten kredi kartı geçiyor. O yüzden sorun olmayacaktır. Küçük bir bilgi arkadaşlar. Buradan Bolt'lar kalkmıyor. Sadece Uber'ler gidiyormuş. Bolt'lar dedi 2. katta oradan gitmeniz lazım dedi. Her havalimanında farklı yerlere koyarlar. Kimisi altta olur, kimisi yukarıda olur. Bunlara da dikkat edin. Prag'da 2. kattan alıyorsunuz Bolt'u. Bak taksiye biniyoruz. Abi tanıdı bizi. Batumiliymiş. Görücüymüş. How long have you been working here? Yes. YouTube. YouTube. Ya no YouTube ha. Komşu gel YouTube ya. Allah Allah. Arabamız böyle. 20 kilometre 1 saat gösteriyor. Ulan nasıl olabilir? Trafik mi var acaba şehir meydanı? Tam ama iş çıkış saatine geldik. İnsanların 4.30-5'te geldik şu anda. Öyle araba güzel ama değil mi? Bak gitti oradan bilet aldı. 100 korona ödeyeceğim dedi. Onu ödüyor dayı.
Şu evin mimarisine bakar mısınız ya? Her yeri sarmaşık kaplamış. Çok güzel. Şehir çok güzel planlanmış. Şu ana kadar gördüğüm kısımda. Ortadan tramvay geçiyor. Sağ ve sol şeritlerle ilerliyoruz. Yaklaşık 6 kilometre yolu 50 dakika gösteriyor. Yağmur yağdığında inanılmaz bir trafik oluyor dedi. Gerçekten de öyle. Aha bakın bir tane daha sokak köpeği gördüm lan galiba. Yok, sahibi var. Şu sanki sokak köpeği gibi. Bak bu sokak köpeği. Aa evet. İlk kez Avrupa'da sokak köpeği gördüm arkadaşlar. İkisi de onun olabilir mi? O da olabilir. Bence ikisi Bak de bir tane daha böyle bir mimari var. Evet, şehrin içinden geçen tramvay arkadaşlar. İsterseniz bunlarla da yolculuklar yapabiliyorsunuz. Dakika başla alabilirsiniz. 30 dakikalık, 1 saatlik. Bunların hepsini anlatacağız ilerleyen dakikalarda. Bakın hiçbir turnike yok. Kimse turnikeden geçmiyor. Fakat böyle turnike yok deyip binerseniz içeride polis kontrolünde 1000 kron para ödüyorsunuz. O yüzden yapmayın böyle şeyler. Paranız neyse verin. Öyle binin arkadaşlar. İşte Biltava Nehri muhtemelen burası. Şehri ikiye bölüyor. Biz komple buraları gezeceğiz arkadaşlar. Yavaş yavaş şehrin içine doğru giriyoruz arkadaşlar. Yani 2 kilometre yol hala 15 dakika. Geldiğinizde trafiğe bu saatlerde hazır olun. Öyle bedavadan Prag göremezsiniz arkadaşlar. Biraz bedel ödemeniz lazım arkadaşlar buraya geldiğinizde. Öyle olmuyor. Normalde şu binalar arkadaşlar krem rengi. Yani soldaki gördüğünüz gibi, fakat yüzeyleri eskidiği için bu rengi alıyor. Yani bunlara bir tekrardan dekorasyon yapsalar emin olun soldaki binayla aynı renk olacak. Fakat böyle kararmalar oluyor. Şimdi para bozdurmaya geldik. Abi yüzlük mü bozduracaksın? Evet. Yüzlük. Kardeşim heyecan var galiba. Çok iyi bir an. Aa para böyle. Oha. Sadece şu şekilde. Bozuk yok muymuş abi? Biz şimdi bunu bozacağız. Bence bozuk isteyelim adamla. Bence isteyelim. Böyle bin verse iyi olur çünkü gideceğiz bir yerlerde ödeyeceğiz. Bak merkeze geldik dostlar şu anda. Bizim kalacağımız otel sadece 3 dakika mesafede. Ya şu mimariye, güzelliklere bakar mısınız? Yalnız şehir çok hareketli. Şu anda iş çıkış saati. Tabii insanlar evlerine gidiyorlar ama bir yandan... Sokak lezzeti. Direkt şey değil mi? Lokum bizdeki. Aynen. Bizdeki lokum gibi arkadaşlar. Çikolatalı falan güzel duruyor. Vanilya toppingli falan diyor. Farklı farklı sokak lezzetleri var. Geldiğimiz kalacağımız alanda. Aa şöyle bir yer var bak. Çok tatlı. Aa şov yapıyorlar. Yani Avrupa'da hayat çok güzel arkadaşlar. Hep söylüyorum bak. Avrupa şehirlerinde yaşamak keyifli, güvenli, huzurlu. Fiyatlar belli. Bunların kendi yörelerine ait bir şarkıyla beraber dans ettiler. Çek kızları şu şekilde şov yapıyorlar. Aha, erkekler geldi. Çok sakin bir dans ama. Otele giderken hemen bir ayakkabıcı gördük. Dedik ki ayakkabı alacağım ben Yılmaz abi. Bakın arkadaşlar dün ben bunu Malta'dan şunu 120 euroya aldım. Burada aynısı 99 euro. Avrupa'da biraz daha Prag, Slovakya gibi şehirlere geldiğinizde fiyatlar bir tık daha olsa ucuzluyor. Çünkü kazançlar da azalıyor ona göre. Haberiniz olsun. Şimdi girdik. 7. katta arkadaşlar V3 teras diye geçiyor. Kod veriyor böyle. Booking üzerinden tuttuk. Zaten biz bunların hepsini açıklamaya bırakırım ben. Beni de gezdiğinde hep anlattık bunları. Onları da görürsünüz.
Dostlar şimdi konaklamamıza girdik. Biraz şifreler bayağı zorladı bizi. Şu anda gecelik 75 euro kişi başı ödediğimiz konaklamamızdayız. Burası oturma odası. Yılmaz abi hemen interneti buldu, girdi. Orada ben şarja koydum. Aynı prizler Türkiye'deki prizlerle aynı. O yüzden şanslısınız. Şimdi bu konaklamanın en güzel tarafı buraya çıkan terası. Yani terası sol taraf şehir merkezi, sağ taraf Old Town dediğimiz bölgeye gidiyor arkadaşlar. Yani V3 teras diye geçiyor bu konaklama. Tabii ki de linkini aşağıya bırakırım. Oradan ulaşabilirsiniz. Evimiz nasıl? İçini göstereyim. Böyle bir oturma odamız var. Burada isterseniz yemek pişirip yiyebilirsiniz. Kahve makinesi koymuşlar. Fakat su bile koymamışlar. Biraz ona kızdı Serhat Reis. Haksız değilsin. Su olmalı ya. Bence de su olmalı. 2 tane banyosu var bu şekilde. Burada yan yana. Hemen burada bir yatak odası, double bedroom, 2 kişi kalabilirsiniz. Ve yine aynı şekilde burada da bir tane daha yatak odası var. Yani 4-5 kişi kalabilirsiniz. Hatta üstüne burada çekyat var, yatak oluyor. Yani diyelim ki 5 arkadaş geldiniz. Çok daha uyguna kişi başı 50 euroya kalabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi karnımız bayağı aç, yorulduk da. Uçak yolculuğu 2,5 saat sürdü ama yine de güzeldi. Öyle bir şehre geldik ki arkadaşlar. Sağımı dönsem mimari tarih, solumu dönsem mimari tarih. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'le yapılan anlaşma sonucunda demiş ki bu şehre zarar verme, herhangi bir bombalanma olmasın, biz teslim olalım. O da kabul etmiş. Çoğu Avrupa'da biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'nda her yer yıkılırken buraya yani bir şey olmamış. O yüzden mimari de fazlasıyla korunmuş. Yılda yaklaşık 23 milyon turist geliyor. 10,5 milyon nüfusu olan Çek Cumhuriyeti'nde de 1,4 milyon insan şu anda Prag'da yaşıyor. Fark ettiyseniz hani yağmur yağıyor şu anda ama sokaklar neredeyse dolu ki burası şu anda şehir merkezi. Old Town'a gittiğimizde orayı da tıklım tıklım göreceksiniz. O zaman karnımız acıktı. Güzel bir restorana gidip karnımızı doyuralım. Hadi bakalım. Avrupa'nın da en büyük hastalığı yağmur arkadaşlar. Yani yağdığı için de şu anda şemsiyeyle yürümek durumunda kaldım. Buranın en ünlü yeri arkadaşlar. Lokal. Tam 20.000 yorum almış. Neden 20.000 yorum almış? Bunu keşfetmeye geldik. Geldiğinizde Prag'a mutlaka buraya uğrayın. Zaten içerisi tıklım tıklım şu anda. Bakar mısınız? Kötü bir haberimiz var. Kadın direkt zaten şey dedi. Rezervasyonunuz yoksa burada yiyemezsiniz demiş. İyi de rezervasyon nasıl yapacağız? Dur ben bir konuşayım şuna ya. Hello. We are three. And do you have a reservation? No, we don't have. I don't have a table for you. How we can get reservation? We make reservations for Sunday. Sunday. Yes. She doesn't allow, guys. Sorry. I tried. They ask if you're like filming me. I'm not filming you. I'm filming myself. Alright. No worries. Coming tomorrow. Okay, thank you. Bizi oraya almadılar. Kıza da ayar oldum açıkçası. Çünkü konuşma üslubu falan güzel değildi. Pazar günü rezervasyon yapın diyor. Bugün Perşembe. Pazar rezervasyon yapın. Bir daha Prag'a geleceğim falan. Ya enteresan. La Casa Latina'ya geldik arkadaşlar. Bunlar da Latinlerin evi anlamına geliyor. Burada Latin yemekleri varmış. Biliyorsunuz Latinleri hep sevmişizdir. Ortam da çok güzel. Ambiyans falan bayağı güzel yapmışlar burayı. Nasıl, burası güzel değil mi? Harika. Mükemmel bir atmosfer var. İnşallah yemekleri de güzeldir. Bakalım. Değerlendireceğiz. Şimdi arkadaşlar medium well Argentine steak söyledik. Ribeye şeklinde. Bakalım tadı nasıl? Gentlemen, there is a vegetable, there's patatas bravas, Yanlış salad, işler de geliyor. Salada var, biberi there var. are patatas, and there is a two-time spicy sauce Alright. Lütfen. for the patatas. Alright, thank you so much. Bon appetit. Thank you. Thank you. Bayağı lezzetli. Çok sevdim. Right. Vallahi çok güzel. Perfect. Böyle arkadaşlar yanlar da geldi. Fiyatlar konusuna gelecek olursak fiyatlar 800 kron, 40 euro civarında falan oluyor yani. Pahalı mı? Pahalı ama Çek Cumhuriyeti'ndesiniz. Güzel bir restorandasınız. Bilginiz olsun. Geldiğinizde nasıl tadı? Çok lezzetli. Çok güzel. Hadi Yılmaz abi afiyet olsun. Şimdi bir lavaboya girelim dedim de. Baksanıza Serhat dedi ki burayı mutlaka çek. O restoranın böyle bir katı daha var. Bak normalde baya şık burası ya. Çok güzel. Burası da tuvaletleri. Şimdi biraz akşam üstünü de göstermek istiyorum size. Prag'ın hem gündüzü hem akşamı çok farklı. İki farklı şeye tanıklık edeceğiz. Önce akşamdan başlayacağız bu sefer. Şimdi yemeği yedik. Old Town Square'e gidiyoruz arkadaşlar. Ama giderken de size buraları göstermek istiyorum. Renkli farklı mimariler var burada. Burada halk yaklaşık askeri ücret olarak 800 euro alıyor. Fakat tüm Avrupa ülkelerinde olduğu gibi çoğu Avrupa'da yaşayan insan 800 euro almaz. Yani genel itibariyle öyle yazar ama genelde Avrupa'da insanlar 1500-2000 euro arasında alıyorlar. Bakınız Malta'da yaşayan insanlar, örnek veriyorum. Şimdi restoranda çalışanlar abi, ortalama örnek verelim. Senden gidelim. Saatlik 8 euro mu alıyorlardı? Benim en az
9 Euro'dan başlıyor. En az 9 euro. 11, 12. Sen iyi veriyormuşsun diğer yerlere ya. En iyisi şu an hani Malta şartlarına ve şeylerine göre en iyisini ben veriyorum. Süper abi. 9 euro günde 8 saat çalıştığınızda 72 euro yapar abi. 20 gün çalıştıklarında otomatikman 1500 euro yapıyor. Aynı zamanda zaten yemek de içinde. Zaten Malta'da en çok para verdiğim şey yemekti değil mi Serhat? Evet aynen öyle. 300-500 Euro'dan aşağı Malta'da yemek vermiyordu. İşte Çek Cumhuriyeti'nde de hemen hemen aynıdır. Burada 800 gözüken şey onlarda da 1200-1300'dür. Ama bu arada bence Çek Cumhuriyeti şu ana kadar pahalı geldi bana. Evet bana da pahalı. Pahalı değil mi? Tabii. Şu anki o yediğimiz restoran şey 200 euro bir hesap. 200 euro çok ciddi bir rakam abi. Ciddi bir rakam. Evet, Tabii bir de 300'er 300'er gram yedik. Hani 500'er gram olsa diyeceğim ki ulan 300'er gramda 300'er gram değil. değil 300 yazıyordu ya. Yok o flat steak'te 300 yazıyor. Aa 250 gram yedik ya bir de. Vay be. 200 euro çok büyük para arkadaşlar. Ya Avrupa standartlarında içecek de yok yani. tabii. Ee, Biz su sadece içtik zaten. Su, Bir bira. tane bira. Buranın da en ucuz şeyi bira. Başka bir şey yok yani. Yok. O paraya göre çok para. Bence de pahalı. Bak binalara bakın arkadaşlar. Savaşta etkilenmediği için tüm binalar duruyor. 1945'te eğer o 2. Dünya Savaşı'nda buranın yıkımı olsaydı hiçbirini göremeyecektik. Ama çok şükür ki güzel kalıntılar bırakmışlar. Dümdüz ileri gideceğiz. Her ülkede olduğu gibi buranın da özellikle Avrupa ülkelerinde Old Town vardır. Şu anda Prag'ın Old Town'una geldik arkadaşlar. Ve şurada TR Delnik diye yazar. Trdelnik diye okunuyor galiba. Buranın en ünlü tatlısı. Yani kendilerine ait. Aslında tarihe baktığınızda Slovakya'ya ait derler ama tabii ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyoruz. Biz deneyeceğiz. Hemen şu arkada da Orta Çağ'dan kalma 600 yıllık saat var arkadaşlar. Ve bu saatle ilgili bir durum vardır. Bu saat başında iskelet çıkar. İşte camdan görüntüler çıkar. Şov olur. Herkes önünde toplanır. Birazdan buraları gezeceğiz. Ve burada da bir pazar yeri mevcut. Pazar yeriyle beraber burada yine böyle müzik yapmışlar. Müzik dinliyorlar. Ya o kadar güzel, keyifli ki. Geleceksin burada oturacaksın. Zaman geçireceksin. Bir şeyler yiyeceksin. Bir şeyler içeceksin. Birasından kahvesine, tatlısından yemeğine her şeyi bulabiliyorsunuz. Zaten binalar falan da böyle filmin içinde gibisin abi. Hani böyle bir düşünsene buranın bir de Christmas market olduğunu. İşte gelmişsin yılbaşında burada bir kar yağmış falan. Çok güzel, çok keyifli olur. Prag şu ana kadar 2 saattir buradayız. Gerçekten sevdim. Bakalım ilerleyen saatlerde bizleri ne bekliyor? Şehir planlaması falan inanılmaz güzel zaten. Old Town başlangıcı böyleyse yürüdüğümüzde neler göreceğiz kim bilir. Hadi yürüyelim o zaman. Yılmaz abi tadımı yaptı. Trdelnik dedikleri tatlı. Bak közde pişiriyorlar böyle. Nasıl tadı? Sen neli aldın abi? Çikolatalı mı? Sonra niye kilo aldık? Alırız tabii baksana nasıl yemeyeceğiz bunu? Allah Allah. Çok iyi. Yanına bir de bunun var ya kahveyle neler giderdi de. Nutellalı ekmek. Küçükken çoka krem sürerdik ya ekmeğe. İstiyorsun değil mi? Bence yeter ya. Senin canın istedi. Neyse yeter ya bana da yeter. Çok güzel ama. Çok yapmayın. Sonra yeriz. Kusura bakmayın ekrana ekmek banmış olabilirsiniz. Çok güzel çünkü. Çok lezzetli. Bak Nutellalı olan 130 kron, sadesi 100 kron. Şöyle dondurulmalı olan var 160 kron. Yine 5-6 euroya tekabül ediyor. Babacım burada her şey pahalıymış ya. Her şey pahalı yani. Her şey 5-6 euro veriyorsun en az. 2-3 euroya bir şey yiyemiyorsun da. Gerçi bunu 3 kişi yedik. O kadar dolu doluydu. Yani yine uygun fiyatı. Tam da denk geldik arkadaşlar. Şu anda saatin klasik görseli. Şurada bir iskelet var. Şurada 2 tane de ekran vardı. Çok kalabalık. Bakar mısınız kalabalığa? Oraya geçip oradan çekmem lazım. Kapı kapandı. Bitti. Şov bu kadar arkadaşlar. Bu saatin özelliği bu. 600 yıllık saat. Bak şurada 2 tane pencere vardı ya. Oradan 2 tane adam çıkıyor gibi oluyor. Şuradan bir tane iskelet vuruyor falan. Öyle bir şov yapıyorlar. Kaçırdık ama. Kaçırmadık da çok kalabalık. Şu insan kalabalığına bakar mısınız? Yani neredeyse dereceler 10. Hava yağmurlu fakat insan seli. Yılda 22 milyon insanın gelmesine şaşırmamalı. Ama zaten böyle tarihi yapıların bir arada bulunduğu bozulmayan şehirlerden de bir tanesi olduğu için şaşırmamak lazım. Believe in Jesus, Jesus heaven, no Jesus, no hell.
Dostlar biliyorsunuz bu dükkanların ne olduğunu, ismini söylemek istemiyorum. Son 3 yıldır da serbest şekilde burada insanlar kullanabiliyorlar. Burada da mesela bak Beer Museum var. Biraların müzeleri. Ya buralar o kadar ünlü ki arkadaşlar. Özellikle bira konusunda. Burada Pilsener diye bir yer var. Pilsener'di galiba, yanlış hatırlamıyorum. Bir şehrin adı. Zaten Pilsener biraları var biliyorsunuz. Bir şehrin komple altı biradan oluşuyor. Yani tüm şehrin altını bira mahzenleri yapmışlar. Biralardan oluşuyor. Siz olun, Yılmaz abiyle bir yere gitmeyin arkadaşlar. Bir anda sizi 300 kilo yapar. Bak şimdi patates yiyor. Her şeyi deniyoruz. Çok iyi ya. Abi yemin ediyorum şey gibisin ya. Vedat Milor gibi. Denemedik bir şey bırakmayacak herhalde. 5 kilo aldım bile. Doğru. Patata, getir patatayı. 100 koron arkadaşlar bu da. O da 4 euro. Yani burada 2 euroya bir şey yok arkadaşlar. Ben onu anladım. Su bile alamazsın. Bence de. Bire daha ucuz biliyor musunuz suda? Burası da başka bir sokağı. Her sokakta başka bir şey bulabiliyorsunuz. Şurada Karlum Most diye bir yer var. Oraya gittik şimdi arkadaşlar. Buradan şehrin kapısına giriş yeri var. Buradan da nehre doğru gidiyorsunuz aslında. Yarın buralara geldiğimizde daha net göreceğimizi düşünüyorum. Ama yine de ben akşamını da buranın göstermek istiyorum sizlere. İşte geldik en sembolik yerlerden bir tanesine arkadaşlar. Zaten iki şehri birbirine bağlayan yerlerden biri oluyor burası. Yani sanırsınız savaşın filmin içinde gibiyiz ya. Öyle yerlerden geçiyoruz şu anda. Oh, trafik de var biraz. Kapıdan geçeceğiz. Şimdi size bir hayalin peşinde Deniz kardeşimle çok video çektik. Onun kanalında izlemiş olduğum bir bilgiyi satmak istiyorum. Zaten gelirken buraya özellikle beni de gezdirin Prag kartımızı kullandım. Sizler de kullanabilirsiniz. Dünyanın farklı ülkelerini, şehirlerini kartta biriktiriyoruz. Gittiğimiz, tecrübe ettiğimiz yerleri koyuyoruz. Prag kartımızdan her şeyi öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda bizim YouTube videolarımız da var. Hem böyle vlog çektiğimiz hem de gezi rehberi yaptığımız. Onları da izlerseniz Prag'a gelmeden her şeyi öğrenirsiniz. Dostlar burada sağlı sollu tam 30 tane farklı heykel var arkadaşlar. Hatta bir tanesi Osmanlı'dan Yeniçeri'nin kılıcı yarım kalmış bir heykel var. Bulabilirsem şu an karanlık sizlere onu da göstermek istiyorum. Charles Köprüsü böyle iki yakayı birbirine bağlıyor. Buradan dümdüz yürüdüğünüzde diğer tarafa da gidiyorsunuz. Diğer tarafta zaten şato var. Oraya da gideceğiz. Çok güzel be. Prag'ı sevdim. Siz de sevdiniz bence. Tabii ki de dini sembol olmadan olmaz. Tam ortada da Hazreti İsa'nın çarmıha gerilirkenki silüeti var. Burada da aynı şekilde dini simgeleyen görseller var. Aşağıda bot turları vesaire de yapılıyor. Binebiliyorsunuz arkadaşlar. Nehrin ortasında bir tane araba var. Ne alaka çözemedik ya. Işıkları yaktılar şimdi. Çok daha güzel oldu ya. Az önce kapkaranlıktı. Böyle yol devam ediyor. 30 tane farklı heykelin olduğu yoldan devam ediyoruz. Köprü bayağı uzun arkadaşlar. Diğer tarafa doğru gidebilmeniz için 15-20 dakika en az yol yürümeniz gerekiyor. Haberiniz olsun. Arkadaşlar bakın araba nehirden gidiyor şu anda. Altına bir şey yapmışlar. Onun vasıtasıyla gidiyor. Tekne gibi gidiyor. Çok enteresan ya. Allah Allah. Şu görmüş olduğunuz bina var ya, hani buranın şu anda en sembolik yeri gibi duran. Oranın adı Prag Kalesi arkadaşlar. Çok yaratıcı bir isim, ben de biliyorum, farkındayım ama. Prag Kalesi de yaklaşık Google'da 180.000 yorum almış. Öyle bir yere gidiyoruz şu anda. Fakat oraya girebilir miyiz, çıkabilir miyiz göreceğiz. Bu da Charles Köprüsü'nün diğer giriş tarafı arkadaşlar. Sanki savaşa giriyormuş gibi. Yine burada bir tur rehberi orada bilgileri veriyor. Çok iyi ya. Savaşa girer gibi. Bum bum. Lord of the Rings sahnesini andırıyor bana ya. Çok güzel. Şurada da bir tane dilenci var muhtemelen. Orada da vardı. Yine burada da var. Ya evsiz ya da dilenci para diliyor. Bu şekilde uzanmış yere. Allah yardımcısı olsun diyoruz. Devam ediyoruz yolumuza. Arkadaşlar Cafe Misenska diye bir yere geldik. Gerçekten çok otentik, çok güzel bir yer. Fakat dolu gibi duruyor ama şurada bir boşluk var. Burada oturabilirsiniz. İsterseniz böyle bir bahçeli alanda oturabilirsiniz. Çok şık yapmışlar. Çok hoşuma gitti. Burada ayrı bir yeri daha var. Burada da oturabilirsiniz. Oda ayırmışlar. İster bira ister kahve içebilirsiniz. Gayet güzel. Burada bir kitaplığı falan da var. Dışarıda da herkes maşallah sigara içiyor ha. Burada Deniz'in bahsettiği Yeniçeri var, görüyorsunuz. Kılıcı da kırık burada. Neden acaba? Üstünde de rahipler falan var. Burada bir mesaj veriliyor ama sizler yazın yorumları. Ne anladınız burada? Bayağı
bayağı yol yürüdük. Dedik ki bir dinlenelim, bir kahve içelim. O yüzden şu anda güzel konseptiyle beraber şurada bir cam arkamızda Cafe Damu'ya geldik arkadaşlar. Bir kahve söyledik. Böyle sanat kafesi gibi bir yer yapmışlar. Ortada insanların oturup konuşabileceği bir alanları falan da var. Biraz dinlenelim bakalım. Yarın çok güzel geçecek. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Oturduğumuz yerle Old Town'a giden yol arası gerçekten çok kısa. O yüzden konaklamayı gerçekten önerebilirim. Eğer bütçeniz yetiyorsa burada kalın. Özellikle çatı katındaki manzarası falan da çok güzeldi. Şu anda direkt merkezdeyiz arkadaşlar. Bir merkez, bir Old Town. Zaten buranın en ünlü iki yer. Bizim evin diğer tarafına doğru yürüdüğünüzde de hemen en köşede National Museum bulunuyor arkadaşlar. Her yerde başka bir şey var ya. Yani Prag'a 3-4 gün ayırmanız lazım ki burayı daha da iyi gezebilin. Sokaklar çok canlı çünkü. Şehrin birçok ağında tramvayları görebiliyorsunuz. Şimdi bir markete geldik. Market fiyatlarını yapalım dedik. Olmega tekellalar mesela 1000 koron. Yani 40 euro yapıyor. Normal burada çerezler falan var mesela. Ne kadar tatlılar var. Pringles'lar, oha büyük Pringles'lar 4 euroymuş. Pahalı değilmiş, tamam. 1000 okudum ben onu. Çerezler, merezler 200. Çikolata bisküvitler 2-3 euro. 5 euro, 4 euro değişiyor. Su mesela 60 Evian'ın arkadaşlar. Ne yapıyor 25'ten? 2,5 dolar. Bak mesela direkt onların markaları muhtemelen bunlar. 57'ye, 32'ye, 27'ye var. 50'lik biralar 27 hatta. Heineken 37. Yabancı markalar mesela. Corona en pahalısı 80. O bile nereden baksanız sudan ucuz gibi duruyor. Bayağı uygun fiyatlar alkol konusunda burası. Yeni bir günden hepinize selamlar. Şu anda yine astronomik saatin oraya geldik. Dün bilgiyi geçmeyi unuttum. Burası 600 yıl önce aktif edilmiş, yapılmış, mimarisi hala korunmuş bir saat olarak günümüze devam ediyor. Fakat şöyle bir gerçek var. Kral burayı yapan mimara diyor ki kardeşim sen gel yanıma, sen gel. Çok güzel bir saat yaptın ama bir daha muadilini yapama diye seni kör edeceğim diyor. Ve gözlerine mühür koyuyorlar. Ve bu adam da sinirleniyor bu duruma. Saatten bir parça çalıyor ve bu çaldığı parça sayesinde bu saat hiçbir zaman doğru saati göstermiyor. Hemen yakınına giderseniz zaten saatte farklı detayları göreceksiniz. Tüm burçların simgelerinin olduğu kısımlar da var. Saat hiçbir zaman doğru saati göstermiyor. İnsanlar burada toplanıyor, gösteriler oluyor. Her yıl bunlar kutlanıyor. Ama 4. Karl döneminde oluyor bu dönem. Mimarı herkes tanıyor ama kimse 4. Karl'ın adından bahsetmiyor. İşte bazen geride bıraktığımız sanat mimarileri, böyle binalar vesaire günümüzde hiçbir zaman kralı hatırlatmıyor. Kim yaptıysa onu hatırlatıyor. O yüzden geride güzel şeyler bırakmaya özen gösterelim. Buradan güzel bir mesaj da vermiş olalım. Şimdi arkadaşlar bugün yine ne yazık ki yağmur yağıyor. Görüyorsunuz her yerde şemsiyeler var. Ben bilerek ıslanıyorum sizler için biraz daha güzel anlatabilmek adına. Biz de şemsiyeyle dolaşıyoruz. Derece 11 derece, çok soğuk bir hava var. Ama yine bir ceketle çözebiliyorsunuz. Feyzi trolledi bizi ya. Çok ilginçti. Yine burada bir pazar kuruldu. Burada etraftayız. Bizim bugün gideceğimiz bazı alanlar var. Size farklı bilgiler ileteceğim. O yüzden bu videonun devamında Prag'a ait çok değişik bilgiler öğrenmeye devam edeceksiniz. Yani geldiğinizde nereye gitmeniz, ne yapmanız gerektiğini bu videoda tamamıyla öğrenmiş olacaksınız. Hadi diğer alana gidelim. Bakalım buradaki insanlar Prag'ı sevmişler mi, sevmemişler mi? İnsan yok. Ha, şurada gençler var. Excuse me guys, do you speak English? No? Where are you from? Italy. Italy. Come stai? Bene. Bene, bene, grazie. Did you like here? Did you like Yes. Prague? Is it cheap or expensive? Cheap. How long have you been here? One day. You just arrived. Yes. This is so beautiful. Lots of historical places. So you need to see everywhere. Where are you coming from? Perugia. I know Perugia from football team. Nice to meet you. Bye bye. Hi guys, how are you? How are you? Michael, My name is Cesar. Where are you from, brother? Italy. Why Italian people come here so much? I not speak a good You English. don't? Okay. No. Did you like here? Yes, Te yes, gusta? yes, very, very good. Very good, Yes, very good. yes. Where are you from, Italy? Sardinia. Sardinia weather is much better than here. Yes, yes, It's yes. cold here. The rain. The rain never stop, brother. Thank you so much. you. Gracias. Bye, Bye bye. bye. Hi, how are you? Where are you from, girls? Mexico. Oh, Mexico. I was in Tulum one nice. month ago. Yeah. Ah, very nice. Yeah, I like Mexico so much. So
you just came for holiday here? Yes. How long have you been here? 1 day. We 10 just hours. left 10 here. hours. Yes. Yeah. How was the 10 hours? How did you feel? We were sleeping. Because of the flight, yeah? Yes. It was long flight? No, Long train. train ride. So where are you coming? Vienna. So normally you live in Vienna? No. No. No? You travel. Yes. Yes. Where do you live? In Mexico City somewhere? No, No. in Paris. How old are you? 21. 22. Do you study? Yes. What do you study? Culinary arts. Communication. Oh, nice. What was the best thing in Prague? What did you feel? We've just walked here, but it's very beautiful. Architecture is The very architecture, beautiful, yeah? Yes. Do you think is it cheap or expensive since 10 hours? Compared to Paris and New York, cheap. Cheap. Yeah. And what about train? You got the train from Vienna to here, yeah? Yes. Yes. How long it take? 4 hours. Because tomorrow we are going to Vienna as well by train. That's why I'm asking. Ah, It's yes. very easy nice. to get, yeah? Yeah, Oh, yeah. super easy. Super easy. Very nice to meet you. Okay, Thank you you. too. Have a lovely Nice day. travel. Thank you. Hey girls, how are you? Where are you from? Poland. Ah, jak so masz? Dobrze, dobrze. Dzień dobry. Which is better, Poland or Prague? Poland. Poland. Warsaw? Warsaw. I like pierogi. Oh. Pierogi is my favorite. So how long you gonna stay here? We come back to Poland today. Ah, how long have you been here? 3 days. So in 3 days, what was the best thing for you? I think here we like the most the center of the Prague. Central architecture, historical. Yes. How old are you, ladies? 16. 16. When you come here, did you say your family I'm going there or just live? No, we're with school. You're 4 or you have big group? we have big group. 15 people. How much did you pay for this tour? 3,000 zloty. How much euro? 1,000 euro. 3,000 euro. 300. 300. Okay, number is complicated. Okay, very nice to meet you. Thank you so much. Have a lovely day. Bye bye. Hey guys, how are you? Fine. Where are you from? Did you like Prague? Merhaba, hoş geldiniz. Aha, merhaba, Gördüm hoş sizi bulduk. Instagram'dan. Aa, Hemen yanınıza geleyim Hoş dedim. geldin. Merhaba, Nasılsınız? nasılsın? İyi misin? İyiyim valla, geziyorum bakalım. Senin adın ne? Betül. Betül, çok memnun Ben de oldum. memnun oldum. Ne Arkadaşım yapıyorsun? selamı var size. Aleykümselam. Hemen Kim bana size arkadaşın? attı. Dedi hemen Gürcistan selam söyle dedi. Bak, dünya küçük. Evet, gördüm zaten ben sizi. 41. ülkenizmiş. Evet, evet. Hoş geldin. Hoş Sürpriz bulduk. yaptın. Nasıl Evet. gidiyor Prag? Güzel 3. günüm. 3 gündür Geziyoruz. buradasın. Evet, 3 gündür buradayım. Peki 3 gündür en sevdiğin şey neydi? Saat galiba. Saat değil mi? Evet, Orası şuraya çok güzel. oturdum. Saati izledim valla Starbucks'ta. Çok güzel bir yer burası. Peki Prag sence ucuz mu pahalı mı? Ucuz. Ucuz mu diyorsun? Evet, Bize ucuz. pahalı geldi ya. Biz pahalı yerlerde yedik içtik galiba. Yanlışlıkla. Yani ben daha çok bir Starbucks tarzı yerlerde takıldım. Ha, iyi yapmışsın ya. Bir de Dulahua diye bir yer var sanırım. Oraya gideceğim yarın. Dulav? Dulahua. Kafe Dulahua. Kafe de... Lokal Dulahua. Abi ben bir yerleri kaydettim ama orası mıydı diye Burası da hatırlıyorum. Yerel bir restoranmış. Oraya gideceğiz yarın. buranın Rezervasyon yemeklerini yaptık. yersin, iyi Evet, güzel bir yer. Ama bu tek tabii misin şeyi daha sen? çok beğendim. Arkadaşımlayım. O da burada mı? Burada. Hangisi? Şurada değil. Merhaba kardeşim. O da mı Türk? O da Türk. Ha, sen nerede yaşıyorsun? Eskişehir'deyim ben. Sen buraya gezi için geldin. Evet, Prag'a. Budapeşte, Viyana, Prag yaptım. Ha, Orta Avrupa'yı Evet, geziyorsun. buradan sonra Budapeşte çok güzel değil miydi? Budapeşte daha güzel. Ben Budapeşte'yi çok seviyorum. En güzel Budapeşte, sonra Prag, sonra Viyana bana göre. Öyle mi? Biz de yarın Viyana'ya gidiyoruz. Viyana güzel. Buradan seyircilerimiz de duymuş olsun. Merhaba. Kaç yaşındasın? 26 oldu. Kaç ülke gezdin? 7. ya da 8. olması gerekiyor. Peki herkese önerir misin? Öneririm gelsinler. Vizesini alsınlar, gelsinler. Bugüne kadar yapacakları en iyi yatırım bu olabilir değil mi? Kesinlikle öyle. Yani hiçbir şey harcamaya gerek yok. Hiçbir şey harcamayın. Paranızı biriktirin ve gezin sadece Değil mi? yani. Bir sürü kıyafet alacaklarını. Yani kıyafet de alıyorum ama geziyorum da yani. Kız olunca İkisini böyle beraber oluyor. Kız yapıyorum. olunca böyle oluyor. Öyle oluyor. Güzel yani. Çok güzel buralar. Betül valla çok memnun Ben de oldum. memnun İyi ki oldum. geldin. Sağ ayağına olun, siz de sağlık. iyi ki geldiniz. Teşekkürler. Şimdi dostlar yeni bir dünya devletine, yeni bir ülkeye geldiğinizde en çok zorlanacağınız şeyler internetsiz oluşunuz. Tabi artık buna da çözüm geldi. Esim.io sayesinde şu anda dünyada 160'tan fazla ülkede internete sahip olabiliyorsun. Örneğin ben Malta'daydım. Malta'da Malta paketini kullandım uzun kalacağım için. Fakat Esim.io'nun en güzel özelliği şu an bakiyen kadar kullanım hakkına sahipsin. Yani örnek veriyorum. Bakın şimdi. Gelin beraber inceleyelim. Şurada bakiyen var. 9.47. Ben dün 10 dolar yükledim arkadaşlar. 10 dolarla kullanmaya başladım. Şu an 5G internetim var. Dünyanın her yerinden isterseniz pakette alabiliyorsunuz. Örneğin Prag'dan bakalım. Eğer Prag'a geldiniz. Prag değil, Çek Cumhuriyeti diye geçer. Çek Cumhuriyeti'ne geldiniz. Paket alacaksınız. Uzun kalacaksınız burada. 30 gün boyunca 10 GB sadece 13.90 euro.
Yani kendi internetinizi kullanmış olsaydınız çok daha fazla paralar veriyordunuz. Ya da geldiniz benim gibi 10 euroluk aldım mesela. İhtiyacım oldukça kullanıyorum. Bakiyemden düşüyor. Çok az bütçeyle çok megabayt kullanma şansınız da oluyor böylelikle. Yarın mesela Viyana'ya gideceğiz. Paket almam mantıksız. Malta'daki paketim de mesela bitmiş oldu. Fakat Esim.io size böyle bir imkan sağladığı için çok kolay şekilde şu anda bakiyemi yükledim. İster Avusturya'da, ister Viyana'da, ister Slovenya'da, ister Hırvatistan'da her yerde kullanabiliyorum. O yüzden Esim.io ile dünyayı gezmek çok kolay. Hatta Türkiye'den çıkmadan uygulamayı indirin. Eğer hücresel bölgeniz yani telefonlarınız Android ve iOS'ta uyumluysa direkt kurulumu yapın. Geldiğinizde ülkede de rahatça kullanmış olun. Hiçbir böyle zorluğu falan da yok. Uygulamayı indirdiğinizde nasıl çalıştığını da anlatıyor zaten. Çok kolay şekilde dünyayı daha rahat keşfedebilirsiniz. O yüzden ne diyoruz? Esim.io ile dünyayı gezmek artık çok kolay. Biz de yolumuza devam edelim. Teşekkürler. Şimdiki durağımız Çek Cumhuriyeti'nde belki de Avrupa'nın en büyük Yahudi mahallelerinden birine doğru gidiyoruz arkadaşlar. Birazdan sinagogu da göreceğiz. Onların, Yahudilerin biliyorsunuz ki dini yerleri. Bizde nasıl cami, Hristiyanlarda nasıl kiliselerse Yahudilerin de kullandıkları ibadethane sinagog olarak geçiyor. Oraya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Buradaki binadaki renkler falan çok güzel, çok renkli. İşte yıllar önce 1945'lerde 2. Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz ki Hitler'in Yahudilere yaptığı baskılar ve katliamlar sonucu çoğu insan kaçtı. Hem Almanya'dan kaçtılar, tüm Avrupa'yı boşalttı neredeyse. İnsanlar da korkularından hep sığındılar vesaire, sığınaklarda kaldılar. Burada da çok büyük bir Yahudi mahallesi var. Yıllar evvel burada savaş durduğu için buraya da fazlasıyla gelmişler ama benim bildiğim kadarıyla Polonya'da kampları vesaire de var bunların. Çok sıkıntılı. Buradan bilet alıp içeri girebiliyorsunuz sinagogun içine. Bilet ne kadarmış bakalım. Online de alabilirsiniz. İsterseniz buradan da alabilirsiniz. Ne kadar yazıyor? Adult 600 diyor arkadaşlar. İşte o ünlü sinagogun girişi burası arkadaşlar. Bileti alıp girebilirsiniz. Bizim çok fazla maalesef zamanımız olmadığı için her yere gidebilmek adına buraya giriş yapmayacağız. Zaten mahalle komple Yahudi mahallesi olarak geçiyor. Geldiğinizde bu mahalleyi ziyaret edebilirsiniz. Çok güzel binalar falan da var. Güzel yani. Dostlar bakın yağmur, çamur, mamur dinlemeden devam ediyoruz. Lütfen beğeni atıp yorum yapmayı unutmazsanız çok seviniriz. Şu anda tam böyle iki yakayı birleştiren köprünün ortasına doğru geldik arkadaşlar. Şimdi size şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Arkamda gördüğünüz tarihi binaların hiçbirine insanlar dışına bir çivi bile çakamazlar. UNESCO tarafından korunan binalarda herhangi bir estetiği bozacak şeyler hiçbirini yapamazlar. Prag hükümeti diyor ki kardeşim bu mimarlar yıllardır böyle, bunu değiştirmeyeceksin. Bir tane çivi bile çakmayacaksın. İşte o yüzden de böyle geldiğimizde biz Avrupa'nın özellikle Old Town kısmında ya da diğer bölgelerinde büyüleniyoruz. Çünkü her şey eskisi gibi. Hiçbir şey böyle bizdeki yeni mimarlar oluyor çok kötü. Bizdeki müteahhitler böyle şehrin ağzına s**lar. Yani hiçbir şehir planlaması olmadan binanın bir tanesi burada, bir tanesi orada yamuk yumuk. Adamlarda hiçbir tane bozuk bina gördünüz mü? Bak kaç gündür buradayız. Çekiyorum videoları da. Hiçbir tane bozukluk yok ya. O yüzden de burası 20 milyon turist alıyor. Bak ne kadar güzel. Şimdi gidiyoruz Prag Kalesi'ne doğru. Orada Wallstein Garden diye bir yer var. Orayı ziyaret edeceğiz. Bugün 4-5 tane daha farklı yer göreceğiz. Prag'ı kapatacağız. Prag'da gelmeniz gereken en önemli yerleri göstermiş olacağız. Hadi gidelim. Dün size demiş olduğum Charles Köprüsü. Herkesin en fazla geçtiği yol. Burası da Manes Köprüsü diye geçiyor arkadaşlar. Yine nehri birbirine bağlayan yerlerden bir tanesi. Geldiğinizde bu taraftan da karşı tarafa Prag Kalesi'ne de geçebiliyorsunuz. Tramvay vesaire de geçiyor bu yolda. Böyle hava çok kötü, gri. O yüzden görseller o kadar iyi çıkmıyor. Şansımız yokmuş ya. Sağlık olsun. Şansımıza teknik sebeplerden dolayı kale bile kapanmış. Yani bizim ayağımızı atıp da ulaşabildiğimiz bir yer göremedik henüz. Yeni rotamıza devam arkadaşlar. Prag Kalesi'ne doğru da çıkacağız zaten. Sıkıntı yok. Daha güzel yerler göreceğiz. Wallstein Garden böylelikle iptal oldu. Başka yere gidiyoruz. Şu anda küçük şehir olarak bilinen Manastrana'ya geldik. Buraya geldiğinizde Prag Kalesi'ne çıkmadan buraya gelebilirsiniz. Şehrin üstüne tramvayla da çıkabilirsiniz. Tramvay durakları. Dediğim gibi biletsiz binmeyin arkadaşlar. Kontrol olduğunda 1000 Prag koronası cezası yiyebilirsiniz. Şu an nereden baksanız 40 euro yapıyor. Sıkıntılı. Güzel bir yer. Hazır mısınız? Büyüleyici manzarasıyla Prag Kalesi'ne doğru çıkıyoruz. Yaklaşık 11 dakika sürecek buradan yürüme mesafesi. Biraz tepeye doğru çıkacağız. Zorlanacağız ama her bir açısına değer gibi duruyor. Malastrana. Buradan yukarı doğru çıktığınızda Prag Kalesi.
şehrin altlarında hep böyle sığınaklar, ondan sonra pencereler vesaire görebiliyorsunuz. Hatta çoğu böyle Old Town'daki pencerelerin altında böyle mahzen tarzı yerler vardır. Eskiden burada insanlar bira satıyorlarmış. İnsanlar biralarını o camlardan alıyorlarmış. Şimdi tam tersi her yerde birayı bulabiliyorsunuz. Ama önceden daha iyi korunması adına vesaire bu şekilde bir sistem geliştirmişler ve şu anda Prag şehrinin belki de altında yüz binlerce ton bira bulunuyor arkadaşlar. Bira kültürü sayesinde burası o kadar kendini geliştirmiş ki. Zaten dün bir arkadaşla buluştum burada, Türk. O anlattı bana. Bir tane Türkiye'de böyle alkol tanıtımını yapan bir abi var. İsmini hatırlamıyorum. Bira diyor ekmekten önce bulunmuş. Yani bira sayesinde ekmek bulunmuş diye bir hikaye de anlatmış. Şöyle oluyor. Bunlar birayı gömüyorlar toprağın altına kışın. Çünkü donma yapıyor. Donma olmasın diye böyle bir şeyler yapıyorlar. Sonra bira tabii mayalandığı için çıkarıyorlar, ateşe veriyorlar. Ateşe verince de maya olduğu için ne oluyor? Ekmek oluyor. Ekmek oluyor. Yani bugün ekmek yediğinizin sebebi biranın olması arkadaşlar. İşte hikayede ta buradan oraya geliyor. Bira kültürü sayesinde bunların turizmi gelişiyor, ticari çalışmaları gelişiyor. Bak şu andaki burada gelen insanların hepsi en az 5-6 tane bira içmiştir. İçtiniz mi? İçtik. İşte bunlar gibi insanlar içmedikleri için ekonomi büyümüyor. Biz birer tane içtik, ikişer tane içtik ama dediğim gibi buraya geldiğinizde bayağı herkesin bira içtiğini göreceksiniz. Bira sudan ucuz. Çıkarken böyle bir yerde durduk. Tüm şehri panoramik olarak görebileceğiniz alanlardan bir tanesi. Sağ tarafımız tamamen çam ağaçları gibi ağaçlarla bürünmüş. Hatta şurada bir tane Eyfel Kulesi gibi bir yer var. Orası da benim listemde ama gidebileceğiz mi bilmiyorum. Burası da komple şu anda şehrin ana planı. Prag Kalesi'ne çıkmamıza da yaklaşık 3 dakika kaldı. Şuradan devam edeceğiz arkadaşlar. Bu yoldan devam ettikten sonra Prag Kalesi'ne göreceğiz. İnanılmaz bir asaleti var. Gördüğünüzde mimariyi diyeceksiniz ki ulan bu adamlar bu yıllarda bunu nasıl yapmışlar? Öyle bir kaleden bahsediyorum. Gelin beraber keşfedelim o zaman. Hazır mıyız? Always. Enerji tavan. Ne yediniz? Çünkü Nutella yediniz az önce. Yılmaz abi durmuyor. Yılmaz abi boş zamanında hemen gidiyor Hemen tatlıyı tatlı buluyor. yemeğe Vallahi. kaçıyor. Tatlıyı seviyorum. Sadece tatlıyı mı seviyorsun abi? Bence her yemeği seviyorsun sen. Evet, ben kesinlikle. gördüm abi. Şu heykellerin güzelliğine bakın arkadaşlar. Bir tanesinde bıçak var, bir tanesinde sopa var adama böyle kilitlenmiş şekilde. Burada bir tane aslan var, üzerinde çocuklar var. Çok güzel. Bunun önünde de insanlar var. Ama dikkatimi çeken şu, şurada bakın. Ukrayna bayrağı var. Ukraynalıların acaba şey mi, embesisi mi? Tam çözemedim binayı. Bilgilerini de bulamadım. Matias Gate diye geçiyor. İlginç. Meydana geldik şimdi. Dostlar Prag Kalesi'ne girişte herhangi bir güvenlik kontrolü vesaire olmadı. Para da ödemedik. Şimdi buradan direkt o kilisenin olduğu yere doğru ilerliyoruz. Sağlı sollu taraflarda yine bunlara özel mimaride oluşmuş bir artık sergi yerleri mi, devlet yerleri mi bir şeyler var burada. Biz devam edelim içeri doğru. Kilisenin gerçekten görüntüsü çok iyi ya. İşte o aşağıdan gördüğümüz ve büyülendiğimiz kilisenin yakınlığında hala arkadaşlar. Çok iyi. Şimdi yıllar önce arkadaşlar biliyorsunuz ki Nazım Hikmet sürgüne uğradı. Sürgüne uğradığında da Prag'da yaşadığı dönemler oldu. Ve Prag'da onu gerçekten çok etkileyen manzaralar, çok etkileyen insanlar ve dostları oldu. Burada uzun bir süre geçirdi ve en son etkilendikten sonra Prag'la ilgili şiirler de yazmaya başladı. Neydi o mısralar? Sizlere bir kere daha tekrarlayalım. Viltava kıyısında durdum, ellerim ceplerimde. Türkiye kadar soğuktu rüzgar. Bir kadın geçti yanımdan. Saçları yandı gecenin içinden, İstanbul'u hatırladım. Prag, sürgünümün sessiz aynası. Her sokakta ayak, sesim eksik. Her pencerede bir şiir saklı. Gerçekten bu hisleri Nazım Hikmet gibi biz de yaşıyoruz. Çok soğuk zaten. O soğuğu hissedebiliyoruz ve buradaki o binalardaki yalnızlığı da fazlasıyla görebiliyorsunuz. Yıllar önce memleketini özleyen Nazım sürekli burada şiirler, sürekli burada yazılar yazdı. Hep Prag onun için özel bir yer kaldı. Bizler için de şu anda burada olmak gerçekten özel. O zaman tekrar buradan Nazım'ı hatırlamış oluyoruz. Biz Prag Kalesi'nin içindeki o devasa kilisenin önüne geldik şu anda. Yine girişlerde bilet almanız gerekiyor. Biletle beraber girebiliyorsunuz. Yine büyük bir sıra var. O yüzden arkadaşlar böyle gezileri tamamlayabilmeniz için biz Beni de Gezdir'in sayfasını kurduk. Daha iyi Prag'ı gezebilmeniz için, daha iyi Avrupa şehirlerini gezebilmeniz için önceden yapmanız gerekenlerden tutun, şu anda neler yapmanız gerektiğine kadar hepsini sayfamızın içinde kurduk. İster mobil uygulaması olarak isterseniz de web sitemizden aşağıdaki açıklamalardan bulabilirsiniz. Şu anda ben bile gezerken direkt Beni de Gezdir'in sitemizden, Deniz daha önce burayı gezdiği için o bazı yazıları yazdı, detaylara indi. Ben de onun yazılarıyla gezdim. İşi iyi bilen insandan gezmek gerekiyor. Sizler de şu anda Beni de Gezdir'in de bu karta ulaşıp Prag'a çok rahat
rahat şekilde gezebilirsiniz. Şu anda Prag Kalesi'ndeyiz. İlerleyen süreçlerde başka yerlerde olacağız. Devam edelim. Bakın dostlar, az önce bahsettiğim şey, eğer kaleye girmek isterseniz böyle uzunca bir sıra beklemek zorunda kalıyorsunuz. Ta oraya gidiyor sıra ve buz gibi şu anda esiyor. O yüzden lütfen dediklerimi dinleyin. Yani gördüğünüz üzere dostlar, aralarda kremler, aralarda siyahlar var. İşte gotik mimarinin yapısında bu var. Şimdi normalde bunlar hepsini gördüğünüz böyle tüm binaları düşünün, Almanya'daki vesaire, hepsi aslında böyle krem renkli taşlar. Fakat yıllar geçtikçe aşındığı için, kayaçlarda bozulmalar olduğu için böyle simsiyah durumlar meydana geliyor. O da işte bize gotik mimari oluşturuyor aslında. Çok iyi, bak şurada heykeller var, ağızlarından su falan akıyor. Ulan nasıl yaptınız siz bunu ya? Şimdi dostlar, gelmiş olduğumuz yer Aziz Vitus Katedrali. Prag'ın ve hatta Çek Cumhuriyeti'nin en etkileyici yapılarından bir tanesi. Zaten gotik mimarinin en baş yapıtlarından bir tanesi oluyor. Yapımına 1344 yılında başlıyor. Tam 600 yıl sürüyor. Yani düşünsenize, 600 yıl boyunca bunun yapım aşaması var. Ama zaten böyle baktığında görüyorsun ki ulan bu bir yılda 2 yılda olacak bir şey değil. Yıllar evvel yapılmış. Daha da hala günümüzde bazen yenilemeler vesaire sürebiliyor. Çok eski olmasına rağmen çok da güzel korunmuş. İşte içinde de barok ve neogotik ögeler de var. Aziz Vitus kim derseniz de Çekya'nın koruyucu azizi olarak da biliniyor. Farklı farklı yerler var. Girdiğinizde burada 9 ile 5 arasında açık oluyor. Ulaşabilirsiniz girişlerde. Yani sabah erkenden gelirseniz o kalabalıktan kaçmak için en doğru saat olabilir. Size şöyle söyleyeyim. Bir kapitalizmin başarı hikayesi. Prag Kalesi'nin içindeyiz. Yani burada katedral var. Burada tarihi bir Starbucks var. Oğlum nasıl bir güç, nasıl bir şey ya. Yani dünyanın her yerinin en iyi yerine Starbucks almış. Boykot etsen edemezsin. O kadar güçlü ki. Ya baksanıza, binaya bak. Çok acayip bir olay bu ya. Her yerdeler. Buradan kahvenizi alıyorsunuz. Sonra buradan isterseniz bahçeye doğru da çıkabiliyorsunuz. Buradan bir bahçeye çıkış yolu var. Baksana ya. Tarihi bir binanın içinde yine Starbucks. Burada da sıra var. Yok abi, çok güçler. Yenemeyiz yani. İstediğimiz kadar boykot yapalım. Yine yenemeyiz bunları. Dostlar, burası Altın Sokak diye geçer. Altın Sokak'ın girişi de bu şekilde. Biletinizi alıp girebilirsiniz. Bir bilgi, 9'da 5'ten sonra burası açılır. Komple burada yürüyebilirsiniz yine. O gün denizler geldiğinde yazın öyle görmüştüm. Yani saat 9'da 5'ten sonra girerseniz bilet ücreti de ödemezsiniz. Böyle bir ekstra bilgi. Buranın içinde ne var derseniz No 22 ya da Z2 olsa gerek. Franz Kafka'nın bir tane kulübesi gibi, evi gibi düşünebilirsiniz. İçinde Franz Kafka'ya ait işte kitaplar falan var. Müzesi gibi düşünebilirsiniz. Onun dışında pek bir şey yok burada. Güzel evler falan var. O kadar. Burası da hemen kalenin çıkışı arkadaşlar. Çıkar çıkmaz sizlere çok güzel bir panoramik görüntü veriyor. Gördüğünüz üzere tüm şehri, Prag'ı burada görebiliyorsunuz. Az önce gittiğimiz yerden çok daha güzel bir yere hakim. Oh. molası verdikten sonra direkt indiğimiz noktada inanılmaz bir manzara sizleri karşılıyor. Bizimkiler bak fotoğraf kuyruğuna girdiler burada. Bir o çekiyor, bir onu çekiyor. Ve yağmur, inanın bana, 6 saattir hiç durmadı ya. Ya bu kadar şanssız olabilir miyiz? Bak hava durumunda şöyle bir gerçek var, göstereyim size. Yani garibanın yüzü gülür mü misali. Bak görüyor musunuz Prag? Sadece bir gün yağmurlu. O da bizim olduğumuz. Ertesi günler full güneşli ve biz de yarın nereye gidiyoruz? Viyana'ya gidiyoruz. Şans işte abi, şans. İnsanın bahtı güzel olsun. Bak Serhat'a bak, sanat filmi çekiyor sanki. Bravo. Ya Prag'a gelip soyulmadık demeyiz ya. Şemsiyemizi çaldılar arkadaşlar fotoğraf çekilirken. Az önce çekildiğimiz yerde gitti ya. Kaşla göz arasında ne ara aldınız? Şemsiye de yükselmezsiniz be kardeşim. 5 euroluk şey. Hayır, çok işin şansı böyle olur. Sezer'inkini çalmış. Ya he. Aynısı, ikisi de aynısı. Aha şurada bir tane yerde var. Ben de onu çalsam. Belki de Allah dedi ki kardeşim senin şemsiyen dandik de daha iyisi için yere koydu belki de. Benim onu almam lazımdı. Bazen mesajları buna yormak lazım. Çok da abartmadan. Şu anda dostlar Sertovka'ya geldik. Yani şehrin arasından bir adet nehir geçiyor. Nehir turu da yapabiliyorsunuz. Şöyle burada başlıyor. Devam ediyor. Burada da bir kilise var. Dünyanın en dar sokağı burada. Ona gireceğiz. Ve aynı zamanda birazdan John Lennon adına yapılmış grafitilerin olduğu yere de gideceğiz beraber. Geldiğinizde buraya mutlaka uğrayın. İsterseniz buradan boat trip de yapabiliyorsunuz. Sertovka diye geçer. Çok keyifli. Yani Avrupa'da zaten nehir kültürü çok fazla meşhur. Biliyorsunuz Amsterdam'ından tutun diğer tüm Avrupa ülkelerinde şehrin arasından nehir geçer. Nehir turlarını yapmanız sizler için güzel olacaktır. Paris'te yapmıştım ben. Orada çok keyifliydi.
Ama burası da bir o kadar keyifli olacağını düşünüyorum. Zamanımız kalırsa ilerleyen saatlerde bunu da yaparız. Yani şimdi John Lennon duvarına doğru gidiyoruz. Orası da kült bir yer Prag için. Bayağı turistler vesaire de gidiyor. Özgürlüğü onun adına yapılmış bir kısım, biliyorsunuz John Lennon vuruluyor, ölüyor. Ondan sonra onun fikirlerini yaşatabilmek adına böyle çalışmalar da sürüyor. Oraya gidince daha iyi anlatırım. Tarihler 8 Aralık 1980'i gösteriyor. Tüm müzik aleminin en büyük kurucularından bence John Lennon hayranı tarafından öldürülüyor Manhattan'da. Daha sonrasında tüm dünyada böyle John Lennon'a ait duvarlar görebiliyorsunuz. En büyüklerinden bir tanesi de Prag'da arkadaşlar şu anda. John Lennon Wall diye geçer. Buraya geldiğinizde çoğu turisti görebilirsiniz. Burada binlerce genç onun özgürlüğüne, onun şarkılarına hitaben grafitiler yapmış ve onu anmaya devam ediyoruz günümüzde. Yıllar evvel çok sevmiş olduğu bir hayranı tarafından öldürülen John Lennon aslında müzik tarihine de damga vuruyor. Yani Beatles grubunun başlamasına sebep oluyor. Daha sonra Beatles'tan ayrıldıktan sonra bir sürü yalnız başına çıkartmış olduğu en ünlü şarkılarından biri Imagine şarkısı. Şu an hala dillerde, çoğu Amerikalı, İngiliz, tüm İngilizce bilen insanların hepsinin dilindedir bu şarkı. John Lennon öyle bir adam. Hala Prag'da da izlerini taşıyor. Onu da bugün buradan yad etmiş olduk. Geldiğinizde John Lennon duvarı bu şekilde. Çok büyük bir alana tabi değil aslında ama geldiğinizde görebilirsiniz. Dünyanın en dar sokağıyla John Lennon duvarı hemen hemen birbirine çok yakın. Şimdi o dar sokaktan da geçelim. En azından orayı da göstermiş olalım. Hadi gidelim. You heard something before about this wall? It's about the John Lennon. We remember him with the songs and also what he left for us. And it's very good actually. And still people are coming here to remember him. And you will be paint as well? Can we do that? Yes. I didn't know. Okay, let's do that. Arkadaşlar buradan isterseniz alıp boyayabiliyorsunuz. Şu şekilde. Şöyle biz de bir imzamızı bırakalım. Şöyle bir Sezer yazdım da. Oğlum kamera da çekiyor, bir utandım ya. What is it? It's my name. I'm really bad with this thing, so I just make my name Sezer. My name is Sezer. I am a YouTuber also from Turkey. No, I'm from Slovakia. Yakasamaş. Slovak TV. Ah, I know, I had a lot of girlfriends from Slovakia before. okay. Yeah. Yes. I understand. Thank you so much. Thank you. You too. Arkadaşlar yani kadına göstereceğiz diye duvarın ağzına gibi oldum ama kusura bakmayın. Bir de siyah boyadık. Pişmanım. Vallahi pişmanım. Yazık ettik duvara. İşte televizyon olunca insan bozuyor kendini. Şu anda dünyanın en dar sokağına geldik arkadaşlar. Sertovka diye geçer burası. Hatta yeşil ve kırmızı ışık vardır. Şu anda karşıdan geldiği için insanlar biz geçemiyoruz. Onlar geçtikten sonra biz buraya geçebileceğiz. Aynı zamanda burası bir restorana açılıyor. Yine Sertovka adında restorantı var. Birazdan yeşil yansın bize. Hah, yeşil yandı. Yeşil yandı da hala geliyorlar, ben anlamadım. Şimdi o dar sokaktan biz de geçiyoruz. Bu deneyimi yaşıyoruz. Güzel bir manzaraya çıkacağımızı iyi biliyorum. Daha önceki videolarda izlemiştim. Şu kadar yani 2 tane insan yan yana sığamaz şu anda buraya. Gidiyoruz. Herkes de çekim yapıyor geldiğinde. Çıktınız, geldiniz. Nereye varacak? Nehrin kenarında güzel bir restorana çıkıyorsunuz bu şekilde. Böyle nehri karşıdan görebiliyorsunuz. Dün zaten bu Charles Köprüsü'ndeydik. Şu anda da buradan isterseniz oturup da izleyebilirsiniz. Güzel bir yer değil mi? Bakın burada bir tane de düğme var hatta. For Green Press Button diyor. Herhalde ben bastım yine. Tekrardan çıkıyoruz. Ama buraya bile grafitili bir şeyler yapmışlar ya. Bu kadar. Buranın da olayı bu işte. Dün akşam saatlerinde gelmiş olduğumuz Charles Köprüsü'ne tekrardan geldik arkadaşlar. İki yakayı birbirine bağlayan köprü burası. Dediğim gibi 30 tane farklı heykel var burada. Bazıları bu şekilde revize olmuş, daha renkli halde. Bazıları da gotik mimari dediğimiz şekilde eskidiği için, aşındığı için bu rengi alıyor. Zaten diğer mimariler de aynı şekilde. Köprünün diğer tarafı bu. Bu şekilde şehri dolaşmanız gerekiyor. Bir sağ bir sol yaptınız mı? Bir bu tarafa, bir de bu tarafa gittiniz mi? Geçmiş olsun. Prag'ı bitiriyorsunuz. O kadar diyeyim ben size. Karnımız acıktı. Çek Cumhuriyeti de gerçekten normal restoranlar pahalı. O yüzden bu şekilde baget ekmek arasına köfteli ya da etli şekilde yiyebileceğiniz yerler var. İster sıcak ister soğuk şekilde de alabiliyorsunuz. Mesela üçümüz sipariş verdik, köfteli, içecekli falan filan. Toplam 700 tuttu. 700 de burada şu anda yaklaşık 25 desek 35 euroya üçümüz de doyabiliyoruz. 30 euroya üçümüz doyabiliyoruz. Dışarıda restoranlarda bu fiyatları bulmak mümkün değil. Gelsin bir de tadalım. Yine baget ekmeği geliyor. İçinde köftesi var, sosu var. Çok güzel. Bizim kahvaltıda böyle patlıcanlı ezme yaparız. O sosla yapmışlar. Çok güzel olmuş.
Öğle yemeğinde yiyebilirsiniz. Gayet güzel. Bakın bir bilgi daha. Düz sütun kolonlar koymak yerine bu şekilde heykeller sanki binayı taşıyormuş gibi bir izlenim yaratıyorlar. Prag'da bu kadar mimariye dikkat ediyorlar. Daha ne olsun yani. Sex Machine Museum'a geldik arkadaşlar. Böyle bir koltuk var. Oturduğunuzda sizin ne halde olduğunuzu gösteriyor. Hadi bakalım. Bakalım ne çıkacak. Wow. Yine şaşırtmadı. Bak neyseniz onu gösteriyormuş bu. Ben wild çıktım, vahşi çıktım. İsterseniz başka şeyler de çıkıyor. Frozen, soğuk. Seni söyleyeyim mi ne çıkacak? Warm çıkacak. Kral oturdu. Tepit çıktın. Tepit ne demek lan? Varla yok orası. Çok iyi değil mi ya? Çok iyi. Çok iyi. Böyle oyuncakların olduğu bir yer var. Sineması da var. İsterseniz girebiliyorsunuz. Erotik sinema da var. 15 euro galiba giriş. Az önce birilerinden duydum ben. Evet 15 euro. Bu da ticket price. Burada oyuncaklar falan da var. İşte videomuzun sonuna gelirken inanılmaz bir gün batımıyla Prag bizleri karşılıyor. Prag Kalesi'nin üstünde sanki güneş yanmış, sönmüş. Bizleri mutlu ediyor. Her zaman dedim dünyanın her yerinde gittiğimiz tüm ülkelerde gün batımını beraber yapacağız diye. Bugün de Prag'da bunu batırdık arkadaşlar. Çok güzel bir duyguydu. Umarım bu videolarda sizlere yararlı olmuştur. Çok yakında Slovenya, Avusturya, Hırvatistan videoları da gelecek. O yüzden kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Yorum atarsanız da çok sevinirim. Hepinize şu güzellikten, Prag'dan sevgiler arkadaşlar.